Yeni bir videodan herkese tekrardan selamun aleyküm. Bugünkü videomuzda da yine gündemdeki gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğim. Kıymetli dostlar, bugün gündemimiz yine her zaman gibi çok yoğun olacak. İlk olarak bir İsrail'e gideceğiz. İsrail olası Türkiye ile savaş senaryosu için hazırlıklara başladı. İsrail'in Negel Komisyonu dün İsrail Başbakanı Netanyahu'ya bir sunum yaptı ve İsrail'in Türkiye tehdidine karşı neler yapabileceğini İsrailliler kendi içerisinde tartıştı. Yanlış duymadınız. Peki diyebilirsiniz, bu Negel Komisyonu ne? Negel Komisyonu, kıymetli dostlar, bizdeki savunma sanayi başkanlığı gibi bir şey. İsrail'in savunma sanayine yönelik projelerini denetleyen, işte onların üretimini planlayan bir kurumdu. İsterseniz detaylara bir geçelim. İsrail Türkiye'ye karşı nasıl bir önlem almayı planlamaktaymış? Bizzat İsrail medyasının ağzından dinleyelim. Nagel Komitesi İsrail'in Türkiye ile olası bir savaşa hazırlanması gerektiği konusunda uyardı. Nagel Komitesi'nin savunma bütçesi ve güvenlik stratejisine ilişkin son raporuna göre İsrail'in Türkiye ile doğrudan bir çatışmaya hazırlanması gerekiyor. Hükümet tarafından kurulan komite, Türkiye'nin Osmanlı dönemindeki nüfusunu yeniden tesis etme hevesinin İsrail ile gerginliği daha da tırmandırıp çatışmaya yol açabileceği uyarısında bulunuyor. Raporda Suriye'deki grupların Türkiye ile ittifak kurmasının İsrail'in güvenliğine yönelik yeni ve güçlü bir tehdit oluşturma riski vurgulanmakta. Suriye'den gelen tehdit, İran tehdidinden daha tehlikeli bir şeye dönüşebilir ifadesi yer alırken, Türkiye destekli güçlerin vekil olarak hareket ederek bölgesel istikrarsızlığı körükleyebileceği uyarısı yapılmakta. Ayrıca komitenin değerlendirmesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bölgede giderek daha iddialı politikalar izlemesi ve bazı analistlerin bu politikaları İsrail'in çıkarlarına aykırı olarak görmesi üzerine geldi. Nagel Komitesi pazartesi günü Başbakan Benjamin Netanyahu, Savunma Bakanı İsrail Katz ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'e önerilerini sunarak ortaya çıkan tehditlere karşı kapsamlı bir strateji taslağı hazırladı. Komite, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin Türkiye'nin yarattığı zorlukların yanı sıra diğer bölgesel tehditlerle de başa çıkabilmesini sağlamak amacıyla önümüzdeki 5 yıl içinde savunma bütçesinin yıllık 15 milyar şekele kadar artırılmasını önermekte. Netanyahu rapora değinerek, Orta Doğu'da köklü değişikliklere tanık oluyoruz. İran uzun zamandır bizim için en büyük tehditti. Ancak arenaya yeni güçler giriyor ve beklenmedik durumlara hazırlıklı olmalıyız. Bu rapor bize İsrail'in geleceğini güvence altına almak için bir yol haritası sunuyor demişti. Görmüş olacağınız üzere kıymetli dostlar, haberin son kısmında da Türkiye'ye karşın hangi askeri yeteneklerini güçlendireceklerinin listesi vardı İsrail'in. Raporda aynen görmüş olacağınız üzere işte gelişmiş silahlar, hava savunma sistemleri ve sınır güvenliği başta olmak üzere Türkiye'ye karşın alınacak önlemler bu şekilde belirtilmekteydi. Açıkçası çıkan bu haberlere şaşırmamak lazım. Çünkü yaklaşık son birkaç aydır özellikle Suriye'de devrimin gerçekleşmesiyle birlikte sürekli zaten İsrail basını Türkiye ile gerilim giderek artacak, hatta en kötü senaryoda Türklerle bir savaşa hazırlıklı olmalıyız çağrısını yapmaktaydı sürekli. Ve görmüş olacağınız üzere hani içimizden bazıları diyordu ya İsrail Türkiye'yi niye tehdit görsün falan filan. Valla mevzu hiç de öyle değil. Dün Netanyahu başkanlığında tüm böyle en kritik isimler, savunma bakanları, işte devamlı tüm yetkili merciler İsrail'le kısacası Türkiye'yi konuşmuşlar. Türkiye'nin saldırısından nasıl korunuruz diye İsrail şu an bir beyin fırtınası yürütmekte. Netanyahu hani demiş ya, İran'dan daha başka yeni bir aktör eklendi. Belki de İran'dan daha büyük bir düşman olacak Türkiye diye. Yani ben şunu diyeyim, eğer ki olası bir Türkiye-İsrail hesaplaşmasında İran'la kıyaslanamaz bile. Ben onu bir söyleyeyim baştan yani. Siz İran'la savaştığınızı mı zannediyorsunuz? Yani ne öyle? 3-5 saat önceden drone gönderiyorum deyip haberle drone yollayan, daha sonrasında hava savunma sistemlerini ona göre aktif eden bir ülke olan İran, sizce İsrail'le savaş mı yaptı şu vakte kadar? Siz savaş görmemişsiniz. Mesela bizim Türk sözlüğünde savaş nedir biliyor musunuz? Yakın dönemden örnek vereceğim. Geçmişimize girmiyorum bile. Hatırlanacağı üzere Esad'a bir yıldırım operasyonu başlatmıştık. Esad yönetimine geçtiğimiz yıllarda, hatırladınız değil mi? Yaklaşık 3-5 gün içerisinde Esad'ın tüm ordu kapasitesinin yarısını imha etmiştik insan hava araçlarımızla. Düşünebiliyor musunuz? Suriye gibi bir ülkenin, yani bakmayın yine o zamanlar zırhlı araçları falan vardı. Biz harekat düzenlemeye başladık. 4 gün sonunda Esad'ın tüm zırhlı araç envanterinin yarısı Türk insan hava araçlarının hedefi olmuştu. Yani biz harekat düzenleyecek olsak böyle düzenleriz. Bu mesela bir örnekti yakın vadeden. Tabii
Şimdi İsrail Türkiye ile olası savaş senaryolarına hazırlanırken Türkiye'den de zamanlaması oldukça gariptir. Yani farklı bölgelerde ilginç toplantılar, ilginç gelişmeler yaşanmakta. Kıymetli dostlar, özellikle de İsrail'e karşı Türkiye'nin elindeki en büyük kozlardan bir tanesinin Pakistan'la o sarsılmaz kardeşi olduğu zaten tüm dünya tarafından bilinmekte. Ne ilginçtir ki hani dedim ya pazartesi günü yani dün İsrail Türkiye başlığıyla toplandı diye. Gariptir ki kıymetli dostlar, özellikle TUSAŞ Genel Müdürümüz Mehmet Demiroğlu liderliğindeki bir ekip de Pakistan'da çok kritik görüşmeler gerçekleştirmekteydi. Dün Türkiye ve Pakistan arasında 8. Pakistan Türk Sanayi Fuarı Ortak Çalışma Grubu toplantısı yapılmıştı. Toplantıya 32 tane kurum katıldı. Toplantıya katılan Türk ekibine TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu başkanlık etmişti. Toplantıya tabii ki de Türkiye'nin önde gelen savunma sanayi firmaları katılmıştı. Pakistan tarafı da 23 firmayla yine toplantıda boy gösterdi. Türk medyasının edindiği bilgilere göre görüşmelerde iki önemli işbirliği konusuna değinilmişti. Bunlar TUSAŞ'ın 5. nesil savaş uçağı olan Ka'nın Pakistan'a ihracatı. Ayrıca bir helikopterin tasarımı ve ortak üretimi de gündemdeymiş. Taraflar yeni helikopterin ne amaçla kullanılacağını açıklamamıştı. Aslında bu haberle birlikte az buçuk Pakistan'a hani bir haber vardı ya, son bir hafta içerisinde illa karşınıza çıkmıştır. 2028 yılında Pakistan Hava Kuvvetleri Türkiye'den Kaan savaş uçağı alacak ve dünya üzerinde 2 tane 5. nesile sahip tek hava kuvveti olacak. Çin'den de almışlar bileceğiniz üzere. Bu tarz haberler yazılıp çizilmekteydi ya Pakistan basınında. Aslında bu toplantıyla birlikte bu gelişme de az buçuk doğrulanmış oldu. Şimdi hemen devamında İsrail Türkiye'yi konuşuyor. Türkiye Pakistan'da yine gerçekten çok önemli, çok kritik işler yapma derdinde. Sizlere şunu diyeyim ki özellikle Türk ekibinin Pakistan'da olması İsrail tarafından çok yakinen takip edilmekte. Kıymetli dostlar, Türkiye'nin Pakistan'la ortak uçak, ortak helikopter, ortak İHA, SİHA veyahut da ortak mühimmat, mesela hatırlanacağı üzere Kemankeş, KAGEM'den yola çıkılmıştı Pakistan'la beraber. Bunlar İsrail aslında o kadar tehdit etmiyor. İsrail nasıl korktuğu şey ne biliyor musunuz? Türkiye-Pakistan kardeşliğinde. Aklınıza geldi. Hatta bu toplantı yapıldı. Benim aklıma şunlar geldi. Ya koyalım helikopterleri. Koyalım yani. Şu an helikopter derdinde miyiz? Helikopterlerin savaş sahasında ne kadar aktif olduğu tartışılır. Şu an dönem bir tane RPG başlığına küçücük bir insan hava aracına takıyorsunuz kamikaze, o zaten her yeri vuruyor. Helikopterleri dahi kovalıyorlar Ukrayna-Rusya sahasında. Biliyoruz. Acaba gerçekten de bu toplantılarda helikopter mi konuşuldu? O da ayrı bir muamma. Pakistan'la sizce şu günlerde, özellikle de dün Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın açıklaması vardı. 2000 kilometrenin üzerine çıkacağız artık füzelerimizde demişti. Cenk füzesinin bilineceği üzere menzili net bir şekilde tahmin edilememekte. Artı 1000 diyoruz, susuyoruz. Çünkü niye? Gizli projeler. Cumhurbaşkanımız Erdoğan dün ayrıca daha bir sürü geçtiğimiz yıl uygulamaya koyduğumuz ve şu an başarıya ulaşan ve devam eden bir sürü savunma sanayi kritik projemiz var demişti. Sizce kıymetli dostlar, Türkiye ile Pakistan'la bu görüşmeler yapılıyor. Türkiye neden 2000 kilometreden fazla menzile sahip balistik füzeyi geliştireceğini dün duyurdu. Dün Pakistan'daydı Türk ekipler. Azıcık zaten şöyle bir beyin fırtınası yaptığımızda Türkiye'nin nükleeri taşıyacak teknolojiyi kendi başına, kendi imkanlarıyla yapmaya çalıştığını, fakat nükleer konusunda da hangi ülkelerden? Tabii ki de kardeş ülkemiz Pakistan'dan destek aldığını yani anlamamak birazcık saçmalık olacak. Yani düşünsenize, Türk devletinin dış politikasında çok önemli bir bürokratsınız. Şöyle yani onların yerine kendinizi bir koyun. İsrail kabinesi Türkiye'ye karşı alınacak önlemler diye milyarlarca dolar harcamayı konuşuyor. Türkiye'ye karşı hava savunma sistemleri, işte balistik füzeler, uçaklar falan filan, bunları konuşurken Türkiye İsrail'e karşı nasıl bir kozu olabilir? İsrail'in belki de şu son dönemde o şımarık İsrail'in bir türlü ne Birleşmiş Milletler ne uluslararası oluşumlar, hiç kimseyi dinlemeyen İsrail tek bir şeyi dinler. Neyi dinleyeceği zaten malum, tabii ki de nükleer silah. Nükleer silah söz konusu olacak ki İsrail'in Türkiye planları boşa çıkacak. Yine yorumlarda görüşlerinizi belirtebilirsiniz diyorum ve devamında bir sosyal medya haberlerimize bir geçelim mi? Bugünkü sosyal medya haberlerimizde ilk olarak
olarak bir özellikle de İran-Türkiye sınırındaki yaşanan gerçekten de can sıkıcı bir duruma uzanıyoruz. Bilineceği üzere İran Suriye'de belki de hani son dönemdeki en büyük hayatının trajedisini yaşadı. Türkiye destekli Yeni Suriye ordusu İran'ı ülkeden def etti, kovdu. Devamında tabii İran hırsını farklı yönlerden almaya çalıştı Türkiye'ye karşı. İşte Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a, İlham Aliyev'e gerçekten de terbiyesiz ifadeler kullandılar bizzat kendi devlet kanallarında. Son olarak da kıymetli dostlar, İran Türkiye'den gelen ticaret tırlarına gözü dikti. Türk tırcılarına yaklaşık bir ay içerisinde yapmadık zulüm koymadılar. Adamlara mazot satacaklar. Geçtiğimiz dönemlerde örnek veriyorum 1 dolar olan mazotun değerini bir anda 7 dolara 7 kat çıkartmışlar. Yani sayısız engelleme girişimi de var. Bunu da buradan dile getirmiş olayım. Bölgedeki taşıyıcılar kooperatifi başkanları da bu durumu dile getirmekteler. Türk tarafı da mesela örnek veriyorum İranlılar saçma sapan mazot mu çekiyor Türk tırcılara? Sadece Türk tırcılara mesela. Yani herkese değil. Türkiye'den mi geliyorsun? O zaman sana mazotun litre fiyatı 1 değil 7. Türkiye ne yaptı? İran'dan gelen tırlara vergiler uygulamaya başladı. Şu an henüz ticaret seviyesinde olan resleşmenin dozu gittikçe de artabilir. Bugünkü videomuzun başından gördüğünüz mevzuya geliyoruz. Arkanıza şöyle bir lütfen yaslanın. Gerçekten şıkır şıkır bir habere gidiyoruz. Özellikle sağ kaynaklarından gelen hani Milli İstihbarat Teşkilatı'nın dokunuşunun olduğu fotoğraflara bayılırım, bilirsiniz. Dün öğlen saatlerinde Milli İstihbarat Teşkilatı'nın menüsünde tank çevirme vardı. Evet, yanlış duymadınız. Şu an görüntüler karşınızda. Milli İstihbarat Teşkilatımıza ait silahlı insansız hava araçlarımız sağ kaynaklarının belirttiğine göre Ayn İsa hattında YPG PKK'ya ait bir tankı imha etmişti. Fakat şu vakte kadar görmüş olduğunuz imha görüntülerini unutun. Kıymetli dostlar, görmüş olacağınız üzere MİT'imiz öyle bir dokunuş yapmış ki tank ters dönmüş. Hani dünya üzerinde kaç tane SİHA atışıyla bir tank ters dönüyor. Yani bu konu gerçekten de tartışılır ama özellikle de bu görüntü beni bayağı bir etkilemişti. Yine Tişrin Barajı hattında çatışmalar devam etmekte. Yeni Suriye ordusuyla YPG PKK terör örgütünün. Özellikle de hani şunu belirtmek isterim kıymetli dostlar. Şimdi sizler için çok özel bir görüntü buldum bugün. Görüntülerde neyi göreceğiz? Suriye'nin kuzeyindeki Türk topçu atışları nedeniyle Karakozak hattındaki tünellerde saklanan YPG PKK üyeleri geçtiğimiz günlerde bir video paylaşmıştı. Görmüş olacağınız üzere bunlar ne yapıyormuş biliyor musunuz? Gündüz vakitlerinde tünellerde saklanıyorlarmış. Teröristler geceleri ise yeryüzüne çıkarak sızmalar gerçekleştirmektelermiş. Türk insansız hava aracı ve Türk topçuların hedefi olmamak için teröristler hiçbir şekilde gündüz yani zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmıyorlarmış. Zaten bu da özellikle Karakozak köyünde çok yoğun çatışmalar var. Hani şimdiye düşmesi lazım diyoruz ya. Sahadaki durumu anlayın kıymetli dostlar. Adamlar yeryüzüne çıkmıyor. Gece saatlerinde de bir anda hangi delikten çıkacakları gerçekten hani diyorlar ya fare köstebek gibiler. Yani mevzu cidden de öyle. D vitamini eksikliğinden zaten hepsinin böyle derileri çekilmiş. Orası ayrı bir mevzu ama adamların nereden çıkacağı belli olmayıp gece saatlerinde bir anda yeryüzüne fırlıyorlar. Durum böyle olunca özellikle de ilk olarak o tünel ağlarının bir imha edilmesi lazım. O tünel ağları nerede başlıyor, nerede bitiyor veyahut da Tişrin Barajı çerçevesinde, Karakozak çerçevesinde nerelerde tünel ağları var bunların bir tespit edilmesi lazım. Böyle olunca bizim topçu ve insansız hava aracı atışlarımızdan gerçekten de hani ciddi manada etkilenmiyorlar. Özellikle de bu konu sağ kaynakları tarafından bolca gündeme getiriliyor. En son artık yapacak bir şey yok diyeceğiz. Hatırlanacağı üzere bizim beton delici mühimmatlarımız var. Hatırladınız değil mi? En son Türk F-16'ları ne yapıyorsanız yapın diyecek. Yerde taş bırakmadan her yeri toz toprak edecek. Hemen devamında tabii YPG PKK'ya destekler de gelmeye devam ediyor. Şaşırtıcı destekler mi? Değil. Son olarak da dün Emmanuel Macron'dan bir çıkış geldi. Macron demekteydi ki Kürtler gibi aşırılık yanlısı gruplarla mücadele eden özgürlük savaşçılarını asla yalnız bırakmayacağız Fransa olarak demekteydi. Geçtiğimiz günlerde hatırlarsınız Fransa Dışişleri Bakanı Almanya Dışişleri Bakanı ile Suriye'yi ziyaret ettiğinde YPG PKK silah bırakmalıdır tarzında bir açıklama yaptı. Haberleri sosyal medyada karşımıza çıkmıştır. Böyle bir açıklamanın olmadığını geçtiğimiz günlerde Fransa Dışişleri duyurmuştu. Türkiye'nin yalan haberi diye duyurdular kendi işlerinde. Zaten hani bu haber de bana inandırıcı gelmemişti.
geçti. Hani bir anda bir baktık Fransa YPG PKK'ya silah bıraksın. Böyle bir şeyin mümkünatı var mı? Ha dedim içimden bir arada olan ne oldu en sonunda doğruyu fark ettiniz mi diye ama yok. Görmüş olacağınız üzere Macron yine yanlışına diretmeye devam ediyor. Yavaş yavaş bugünkü haberlerimizin sonuna doğru yaklaşırken özellikle de Suriye Milli Ordusu'nun Laskiye civarlarında artık kontrolü yavaş yavaş ele almasıyla birlikte kıymetli dostlar Rus üslerine de giriş yapıldı. Bilineceği üzere Rusların Laskiye'de Tartus'ta deniz üsleri bulunmaktaydı. Fakat çok ilginç görüntüler karşımıza çıktı. Mesela Laskiye'de terk edilmiş Rus askeri üssünde 1770 Çeşme Muharebesi'ndeki Osmanlı donanmasının yenilgisine tasvir eden resimler bu şekilde bulunmuştu. Yani kıymetli dostlar karşımızdaki Ruslar hani diyoruz ya sürekli sıcak denizlere inmeye çalışıyorlar diye. Bir gün olsun bile bu ideallerinden vazgeçmemişler. Bizzat Laskiye'deki üsse zaten sıcak denizlere inme savaşı olarak bildikleri 1770 Çeşme Muharebesi'ni resmetmişlerdi. Fakat tarih tekrardan tekerrür etti ve Akdeniz'den bugün Ruslar yaka paça kovuldu. Tam da bugün görmüş olacağınız üzere Portekiz kıyılarında Rus donanmasına ait denizaltılar bu şekilde görülmüştü. Rusya Suriye'deki deniz üstünde konuşlu olan Novorossiysk denizaltısına geri çekerek Akdeniz'deki denizaltı varlığını sona erdirdi. Önümüzdeki dönemlerde de hani muhaliflere buradan sesleniyorum. O özellikle Laskiye, Tartus deniz limanlarını, Rus üslerini eski fazla tahrip etmeyin. Oralara bomba füze atmayın. Yakında biz geleceğiz. Yani hazır yapılmışı var. Biz hafiften bir üstünden geçeriz. Üstün sonrasında cillop gibi Türk Deniz Kuvvetleri'nin sürekli böyle haftada bir uğramış olduğu deniz üssü hayırlı uğurlu olsun deriz. O da mevzunun ayrı tarafı. Kısacası kıymetli dostlar Rusların sıcak denizlere inme hayali özellikle Türkiye destekli yeni Suriye hükümetinin başa gelmesiyle birlikte tamamen rafa kalkmadı. Şu anda birazcık Hafter'den medet beklemekteler. Libya'da da yarım kalan işlerimizi tamamladıktan sonra tamamıyla Rusya'yı sıcak denizlerden, Akdeniz'den kovan ülke olarak Türkiye kayıtlara geçmiş olacak diyorum ve bugünkü videomuzun sonuna gelmiş oluyoruz. Eğer kanalımıza ilk defa gelmekteyseniz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Videomuza gerçekten beğenmişseniz aşağıda bulunan beğen butonuna basarsanız bizleri oldukça mutlu edersiniz. O zaman ne diyelim? Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Her şey istediğiniz gibi olsun. Sağlıcakla.